Merhaba satranç severler, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle merkez açılışı hakkında çalışmalar yapacağız. E alır D5, merkezde değişimlerden sonra dikkat edelim. At B4 ile D5 piyonuna iki taşla birden saldırı oluştu. D5'i tutması gerek beyazların, hem de gelişim yaparak D5'i tuttu. Merkezdeki alışverişleri hesapladığımız zaman siyahlar D5 karesine 3 taşla saldırıyorken beyazlar D5 karesine 2 taşla koyuyor. Kalenin dikeyi şu an kapalı. Bundan yararlanıp piyon D5'i sürme hamlesi önemli arkadaşlar. Beyazların fil C4 hamlesinden sonra dikkat edersek şah kanadındaki kale ve atı gelişmedi. Siyahların ise şah kanadındaki fili ve kalesi gelişmedi. Hatlar açık olduğuna göre gelişimi hızlıca tamamlayan avantajlı olacak. O yüzden burada tempo hamleleri çok önemli. Siyahların fil F5 hamlesi takdire şayan bir hamle. Hem fil gelişti hem de C2'deki piyona saldırdı. Tabii ki beyazlar buna önlem almak zorunda. Önlem aldığı zaman dikkat edersek aynı taşla 2 kere oynadı ve zaman kaybetti. Şu an gelişimde beyazların şah kanadındaki 2 taşı gelişmedi. Siyahların vezir kanadında gelişmemiş tek bir taşı kaldı. Yani siyahların daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Yani taktik fırsatlar şu andan itibaren siyahlardan yana, siyahlar oyuna daha iyi başladı. Fil B3'ten sonra gelişim önde olan taraf hatları açabilir demiştik. Yüzden at alır D5. Tempo yaptı. Hem vezire hem C3 atına baskı yapıyor. İlgilenmek gerek. Yine aldı D5'i. Tabii ki yine tempo yapıyor siyahlar. Burada beyazlar vezir F3'e kaçıyor. Bundan önce şunu söylemek istiyorum. Fil D5 yaparsa siyahlar fil çifti avantajı elde eder ve hatlar açıkken fil çifti olan taraf oldukça güçlüdür. Dikkat edersek B2 piyonu hedef, A2 piyonu hedef. O yüzden beyazlar burada B3 filini ata veremez ve vezir F3 hamlesi yaptı. Ama şuna dikkat etmek gerek. Vezirle yaptığımız hamleler oyunu kazanan ve kaybedeni belirleyen hamleler. O yüzden vezirle hamle yaparken oldukça dikkatli olmak gerek. Çünkü vezirin konumuna göre saldırı başlatacağız. Eğer saldırıyı geç başlatırsak zaman kaybederiz. Vezir F3'ten sonra dikkat edersek G7 filinin çaprazı hala açık. Sadece şahın koruduğu piyona saldırıyor. Eğer burada şahın koruduğu piyon hedef taştır. Hatlar açık olduğu için ve fil çifti olduğu için gelişimi tempo ile yapmak çok önemli. Açık oyunlarda tempo çok önemli. Burada vezir F6 hamlesiyle siyah vezir tempo ile oyuna giriyor ve B2 piyonuna saldırdı. Şu an B2'de mat istiyor. Fil C3 yapamadığını görüyoruz. Fil C3'e hemen at C3 ve buradan beyazların şah kanadı dağılır. Bu yüzden Colburn burada C3 ile vezirin hattını kapatmak istiyor ve matı engellemek istiyor. Dikkat edin, beyazların şah kanadı hala gelişemediği çünkü siyahlar gelişim hamlelerini tempo ile yaptı ve hatları açtı. Siyahlar gelişim olarak önde olduğu sürece taktik fırsatlar ve kazanç fırsatları siyahlardan yana olduğunu söylemiştik. C3 hamlesine satranç tarihinin saldırı konusunda en başarılı satranççılarından bir tanesi olan Blackburn'un burada müthiş bir hamlesi var. Dikkat edersek C3 piyonu açmazda. Eğer bu piyon açılırsa B2'den mat var. Tam da bundan yararlanarak at B4 hamlesini yapıyor. Ve at B4 ile D3 karesi siyahlar için güçlü kare. Buraya bir at geldiği zaman beyaz şah sıkıntılı duruma düşecek. Ayrıca CB4 yapamıyor çünkü CB4'de vezir B2 var. Açmazda olduğunu söylemiştik. Buna fil C4 ile D3 karesini beyazlar fille tutarsa dikkat edersek bir tempo daha kaybetti. Beyazlar hala şah kanadını geliştiremedi. Ve burada Blackburn'un müthiş bir hamlesi var arkadaşlar. Videoyu durdurup tahmin etmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bu sizin için çok faydalı olacaktır. Dikkat edersek F5 fili C2 ve B1 karelerini kontrol etti. Beyazların yaptığı C3 sürüşüyle evet vezirin mat etmesini engelledi ama F5 fili daha güçlü hale geldi. Şahın hiçbir kaçış karesi yok. Tam da bundan yararlanmak üzere siyahların
Burada hamlesi vezir A6 arkadaşlar. Kesinlikle müthiş bir hamle. Vezir A2 istiyor. At alır A2 istiyor. Ve C4 fili boşta. Tabii ki fil alır A6 yapamaz. C2 ve B1 kareleri tutulduğu için at A2 ile mat ediyor siyahlar. O yüzden C4 fili veziri alamaz. Vezir A6'ya beyazlar G4 sürücüyle bu güçlü filden kurtulmak istiyor. Buna da Blackburn'un müthiş bir hamlesi vezir A2 arkadaşlar. Fil veziri yine alamıyor. Alırsa at A2'den az önceki matı tekrar yapıyor siyahlar. Beyazların vezirle B1'den mat fikri var. Beyazlar şahına kaçış yolu açmak için file 3 oynadı ve hala kale ve at oyuna giremedi. Burada siyahların yine müthiş bir hamlesi var arkadaşlar. Videoyu durdurup tahmin etmenizi tavsiye ederim. Fil alır C3 ve şahın kaçış karesini tuttu. Fil D2'yi tuttuğu için yine vezir B1'den mat tehdidi var. Eğer fili alırsa vezir C2 ve mat. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Merkez açılışı ilgili çalışmalarımız devam edecek. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.